Tekrar kanalıma hoş geldiniz. Sonbahara girdiğimiz bu dönemde bahçede ya da saksıda yetiştirdiğimiz ürünlerimizi topladıktan sonra sıra geldi bu ürünlerden tohum almaya. Salatalıktan tohum nasıl alınır? Buyurun birlikte izleyelim. Elinizdeki salatalık fidesinin ilk ve türünü temsil eden en iyi salatalığı tohumluk olarak koparmayıp iyice olgunlaşmasını beklemelisiniz. Ürünü koparmayıp uzun süre üzerinde bırakırsanız bir süre sonra olgunlaşma devresine geçip yenilmeyecek hale gelir. Yani tohuma kaçar. Sarı bir renk alır. Biraz daha bekletirseniz kabuğunda çatlamalar başlar. Bunları toplayıp içerisindeki tohumları alabilirsiniz. Domates ve biberden yenilecek kıvamdayken tohum alabilirsiniz. Ancak dalından yemek için koparılan bu yeşil salatalıktan tohum çıkarılmaz. Nedeni ise içerisindeki çekirdeklerin daha çimlenecek kıvama gelmemiş olmasıdır. Masadaki diğer salatalıklardan tohum alacağız. Bakalım hangisinin tohumu daha elverişli? İlk önce daha yeni tohuma kaçmış olanı, yani kabuğu daha çatlamamış olana bakacağız. Çekirdeğine baktığımızda çekirdeğin daha dolgun olması gerekir. Bununki ince ve zayıf. Yani çimlenmez. Şimdi gelelim bu salatalığımıza. Çekirdeğine baktığımızda dolgun olduğunu görebiliyoruz. Sağlıklı tohum bu şekilde içi dolu ve şişkin olmalıdır. Tabii tohumu böylece çıkarıp kurutmak yanlış olur. Tohumun etrafında kaygan ve koruyucu bir zar var. Bu zarı çekirdekten ayırmamız gerekiyor ki uzun yıllar saklayabilelim. Zarı ayırmak için çekirdekleri bir kaba boşaltın. Tüm çekirdekleri kaba boşalttıktan sonra zarlarından arındırma işlemine geçelim. Kabın içerisine bir miktar su boşaltın ve çekirdekleri bir gün bu su içerisinde bekletin. Bir gün su içerisinde bekletilen çekirdeklerin etrafındaki zarlar ufak bir dokunuşla çok rahat bir şekilde çekirdekten ayrılacaktır. Diğer çıkan zarları da avucumun içerisinde görebilirsiniz. Süzgecin içerisine aldığınız çekirdekleri elinizde hareket ettirin. Kaba kalıntılar ve zarlar ayrılacaktır. Zarlar süzgecin dibinde kalacaktır. Daha sonra çekirdekleri musluğun altında daha geniş delikli bir süzgeçten geçirin. Bu işlem tamamen çekirdekleri temizleyecektir. Bir kabın içerisine fırın kağıdı veya yağlı kağıt yerleştirin. Hafif esintili gölge bir yerde kurutacağımızdan kağıdın uçmaması için kenarlarını mandalla tutturabilirsiniz. Nemli tohumları kağıdın üzerine dökün. Bu kurutma işlemini peçete üzerinde yaparsanız peçete parçaları tohumlara yapışacaktır. Bu kağıt en uygunudur. Günde 2-3 defa tohumları karıştırın. Kurumasına yardımcı olacaktır. Kesinlikle güneşte kurutmayın. Hafif esintili ve gölgede kurutun. Birbirine yapışmış olan bu tohumları mutlaka ayırın. En fazla 2-3 gün içerisinde tamamen kuruyacaktır. Peki bu tohumları uzun süre nasıl saklayacağız? Çok eski yıllardan beri kullanılan bu teknik tüm tohumlar için geçerlidir. İnce elenmiş odun külü. Kurumuş olan tohumları odun külü ile karıştırıp bir poşete koyun. Bu şekilde saklarsanız uzun yıllar tohumlar bozulmayacaktır. Tohumları sakladığınız yerde rutubet olmamasına dikkat edin. Poşetin üzerine mutlaka hangi tohum olduğunu yazın. Artık sizin de yıllarca muhafaza edebileceğiniz yerli tohumlarınız oldu. Çimlendirme zamanı, yani Mart ayı geldiğinde tohumları içi su dolu bir kapta bir gün bekletin. Suyun üstünde kalanlar çimlenmeyecektir.
Bu yüzden onları çıkarın ve dibe çökmüş olanları viyollere yerleştirin. Yerli tohumdan ürettiğiniz bu salatalık fidelerini bahçeye ya da saksıya dikebilir ve bol bol ürün almaya devam edebilirsiniz. Ve tabii birkaç tanesini yine tohumluk ayırarak hem kendinize hem de komşularınıza yerli tohumlarınızdan hediye edebilirsiniz. Domates, salatalık, biber gibi birçok ürünün nasıl çimlendirildiği ile ilgili detaylı videolara kanalımdan ulaşabilirsiniz. Bir videonun daha sonuna geldik. Bu videoyu paylaşın ki herkes görsün ve altına yorum yapın. En azından basit bir teşekkür veya bir öneri gibi geri bildirim yazın. Videoyu beğendiyseniz beğeni tıklamayı, kanalıma yeni geldiyseniz bir sonraki videolarımdan haberdar olmak için kanalıma ücretsiz olarak abone olup zili aktif etmeyi lütfen unutmayın. Bir sonraki videolarımda görüşmek üzere. Tohumluk ayrılan salatalık çimlenme derecesi olan 20-22 derece sıcaklıkta beklediğinde içerisindeki çekirdekler bir süre sonra kendi suyu ile çimlenip filizlenmeye başlar. Bu gibi olayların hormonla bir alakası yoktur. Bu salatalıklar ata tohumlarından üretilmiş, gelişimleri süresince sadece organik gübre kullanılmıştır.